Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan. Bugün Apple'ın tanıttığı iPhone 16e üzerine biraz konuşacağız. Hızlıca başlayalım. Bir süredir Apple tarafından ucuz iPhone bekleniyordu fakat isminin ne olacağına dair çeşitli söylentiler vardı ve dün itibariyle Apple yeni telefonunu tanıttı ve bu telefonun ismi iPhone 16e. iPhone 16e iPhone 16 ailesine dahil edildi ve bu şekilde Apple iPhone 16 ailesinin tamamlandığını söyledi. Şimdi kısaca özelliklerine değinmek istiyorum ve bazı yenilikler var. Bu yenilikler hakkında bazı yorumlar yapmak istiyorum. Öncelikle telefon özellikleriyle başlayalım. Şimdi yeni gelen iPhone 16e A18 Bionic çip ile birlikte geliyor. Bu çip biliyorsunuz yapay zeka özellikleriyle birlikte geliyor. Yine telefonun içerisinde yani iPhone 16e'de yapay zeka özelliği var. Yani Apple Intelligence'ı kullanabiliyorsunuz. Bazı dil seçenekleri eklenmiş durumda ama Türkçe dil seçeneği hala mevcut değil. İlerleyen süreçte Türkçe dil desteğinin de gelmesini bekliyoruz. Şimdi kasa tasarımı olarak biraz bahsetmek istiyorum. iPhone 16e iPhone 13'e çok yakın bir kasa tasarımına sahip. Herhangi bir dinamik ada bulunmuyor ne yazık ki. Açıkçası ben bir dinamik ada olmasını bekliyordum fakat dinamik ada ile gelmedi. Yine çentikli bir tasarıma sahip. Bunun dışında iPhone 16e tek kamera ile birlikte geliyor. Fakat Fusion kamera diye bir isimlendirme yapılmış. Burada iki kamera özelliğinin tek kamerada birleştirilmiş olmasından bahsediliyor. Bu kamera 2x optik zoom yapma özelliğine sahip. Aynı zamanda 48 megapiksellik bir sensöre sahip. Bu şekilde fotoğrafların çözünürlükleri çok daha yüksek bir seviyeye çıkıyor. Apple burada iPhone 16e'yi iPhone 11 ile kıyaslıyor. Aslında benim şahsi fikrim iPhone 13 ile kıyaslaması yönündeydi. Fakat iPhone 11 ile kıyaslıyor. Burada da iPhone 11'e kıyasla 4 kat daha fazla çözünürlüğe sahip olduğundan bahsediyor. Bir diğer özelliğe geçelim. Burada aslında çok önemli bir gelişme var. Çünkü Apple bir süredir Snapdragon'a olan bağımlılığını birazcık azaltmak istiyordu. Bunu bir bağlantı çipi yaparak gerçekleştirmek istiyordu ve bu yönde belli denemeler yaptığı söyleniyordu. iPhone 16e modelinde yeni C1 isimli bir hücresel bağlantı modemini kullanmaya başladı. Ve bu modemin piyasada var olan diğer modellere göre daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli çalıştığını söyledi. Şimdi burada bazı soru işaretleri girebilir. Neden iPhone 16'nın diğer modellerinde yok diye. Bence çok mantıklı bir hamle olmuş. Çünkü bu tarz geliştirmeler bazı modellerde biliyorsunuz sorunlar çıkarabiliyor. Bir giriş seviyesi iPhone modelinde bunu denemek Apple açısından daha mantıklı olmuş bence. Bu çipten bahsederken tabii enerji verimliliğini de kaçırmamak lazım. Cihazın iç kısmında bazı değişiklikler yapılmış ve cihazın bataryasına daha fazla yer açılmış. Bu da daha büyük bir batarya anlamına geliyor. Aynı zamanda bu C1 çipinin verimliliği ve bataryanın büyüklüğüyle birlikte cihazın kullanım süresi uzamış. 26 saate kadar video izleme süresi sunuyor bu cihaz. Bunun dışında günlük kullanımda ise iPhone 11'e kıyasla 12 saatlik bir sürede uzama söz konusu. Yani iPhone 11'e kıyasla günlük kullanımda bu telefonu 12 saat daha fazla kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Tabi bu biraz iddialı bir rakam ama kullanımdan sonra doğru verilerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ekran konusunda 1200 nit bir parlaklığa sahip. Yine OLED teknolojisiyle birlikte geliyor ve 6.1 inç büyüklüğüne sahip ekran. Fakat yine 120 Hz yok arkadaşlar. 60 Hz ile birlikte geliyor telefon. Diğer biliyorsunuz giriş modeli iPhone modellerinde ne yazık ki 120 Hz'i hala görebilmiş değiliz. Bu tabi birçok kişi tarafından oldukça eleştiriliyor. Ben de açıkçası eleştiriyorum Apple'ı bu konuda. Arayüzü akıcı olabilir ama 60 Hz artık günümüzde giriş seviyesi telefonlarda bile kullanılıyorken Apple'ın cihazlarının sadece Pro modellerinde 120 Hz'i görmek açıkçası çok mantıklı gelmiyor bana da. Bir diğer özellikten bahsedeyim hemen. Cihaz USB-C girişiyle birlikte geliyor. Bu tabii beklenen bir özellikti. Apple ekosistemindeki neredeyse bütün cihazlar artık USB-C portuna geçmiş durumda. Cihazda yine kablosuz şarj mevcut. Yeni modellerin hepsinde olduğu gibi bu modelde de bir eylem düğmesi bulunuyor. Bu eylem düğmesine çeşitli özellikler atayabiliyorsunuz yine. Ön kameraya da geçmek istemiyorum. Çünkü ön kamerayla ilgili de diğer iPhone 16 modelleriyle aynı kaliteye sahip olacağı söylendi. Kasa tabii ki Pro modellerde olduğu gibi titanyum kasa olarak gelmiyor. Yine alüminyum kasadan üretilmiş durumda. IP68 sertifikasına sahip. Biraz dayanıklılığına değinelim. Diğer eski modellere kıyasla 4 katı daha dayanıklı bir telefon olduğu söyleniyor. Tabii toza, suya karşı yine dayanıklılığı mevcut. Bununla ilgili Apple'da görsellerinde kısa bir videoya değindi. Renk seçeneklerine gelecek olursak pek bir renk seçeneği yok ne yazık ki. Mat, siyah ve beyaz seçeneği mevcut sadece. Tabii bunun yanında Apple'ın renkli kılıfları da mevcut. Şimdi son olarak biraz fiyatına değinmek istiyorum. Amerika fiyatı $600 olarak belirlendi. Türkiye'deki satış fiyatı ise başlangıç fiyatı yani 128 GB'lık baz model için 48.000 TL gibi bir fiyatı mevcut. Şimdi burada biraz kafa karışıklığı oldu bende. Çünkü piyasada 50.000 TL'ye iPhone 15'te bulunabilir. Yine başlangıç baz model için 128 GB'lık model için geçerli olan fiyat. Fakat
bunun yanında bence daha ekstra olan bir durum var. 50.000 TL'ye Samsung S25 bulabiliyorsunuz arkadaşlar piyasada. Şu anda hali hazırda satışta mevcut. Yani bu telefonla S25 arasında bir tercih yapacak olsaydım ben şahsen S25'i tercih ederdim diye düşünüyorum. Siz olsanız iPhone 16e mi alırdınız? Samsung S25 mi alırdınız? Yoksa iPhone 15 mi alırdınız? Veya bunun yerine bambaşka bir cihazı mı tercih ederdiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bir de bu telefonun rakibi hangi telefon? Apple iPhone 11 ile kıyaslıyor biliyorsunuz. Fakat benim şahsi görüşüm iPhone 13 ve 14'e rakip olarak gelmiş olduğu yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.